Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün öyle çok derinlemesine bir sosyal bilim kitap incelemesi olmayacak. Yeni başladığım ve ilk defa bu romanla tanıdığım Georgi Gospodinov'u gene telaffuz edemiyorum. Gospodinov'un Bahçıvan ve Ölüm isimli romanını size kısaca takdim etmek istiyorum. Açıkçası çok fazla bir inceleme, diğer videolarda olduğu gibi altını çizdiğim yorum yok ama bundan sonra böyle artık romanları da kısa kısa tanıtacağım. Georgi Gospodinov Bulgar bir yazar arkadaşlar. Modern bir yazar. Hala hayatta, üretiyor. Şu an Türkçe'ye 5-6 kitabı çevrildi. Bir tanesi şiir kitabıydı. Ben bunu okuduktan sonra diğer hepsini de birden temin ettim ve peş peşe okumak istiyorum açıkçası. Çok sevdim kendisini. Bu kitap biraz hüzünlü. Babasını kaybettikten sonra babasıyla ilgili yazdığı bir anı roman tarzında bir eser. Zaten sonuna doğru romanın böyle bu bir kitap olacak ya, hani onu da söylüyor. Bu bir roman mı, anı roman mı, otobiyografik roman mı? Yoksa kitabın da ismiyle müsemma olarak bahçe roman mı hani gibi bir isimlendirme. Aslında doğrudan bir roman değil. Bir kurgu yok. Gerçek yaşanmışlıklardan babasıyla ilgili olan anılarından böyle kısa kesitler halinde bir süreci anlatıyor. Olay örgüsü olarak ve kompozisyon olarak roman olur mu? Olur. Anı roman denebilir mi? Denebilir. Ama yine de o tam romanın verdiği kurgusal havadan ziyade bir anı kitabı havası veriyor. Ama belki de bu interdisipliner, edebiyat şeyleri daha çekici geliyor. Kitabın edebi şeyi bu. İçerik nasıl? Georgi Gospodinov arkadaşlar babasını kanserden kaybediyor. Kanserden kaybetme sürecinde de zaten babasının yanında oluyor. Bu süreci anlatıyor. Babasıyla olan aslında şöyle anlatayım kısaca. Hani babası üzerinden roman kurgu meselesi orada devreye giriyor. Babası üzerinden Bulgaristan'ı da anlatıyor. Bulgaristan'daki bir çiftçinin orta alt sınıf ya da alt üst sınıf tam o araya denk gelen bir insanın hayatında neler değiştiği anlatıyor. İlk bahsetmek istediğim Georgi Gospodinov tam bir Balkan yazarı oldu arkadaşlar. Uzun zamandır Balkan yazarı okumuyordum ve bu bana çok şey hissettirdi. Sebebi şu, kitabın bazı yerlerinde pencereden duyulan bir ezan sesinden bahsediyor. Ama Georgi Gospodinov'un babası inançlı bir Hristiyan. Ama bir yandan da Sovyet rejimine tabi oldukları için bir devlet propagandasıyla gelişen bir ateizmi de yaşamışlar. Sonrasında duvar yıkılıp Sovyetler Birliği dağılınca ve o Sovyet hegemonyası ortadan kalkınca serbest piyasaya geçmişler. Kapitalist sisteme entegre olma durumu olmuş. Hani aslında çok kültürlü bir yazar. Gerçekten o havayı veriyor. Balkan yazarlarını bu yüzden seviyorum. Yani hem Avrupa'ya değiniyor, bir yandan böyle Homeros'a, İlyada'ya, Odessa'ya, Balkan coğrafyasında yaşayan o Yunan eski hislerine, Yunan eski klasiklerine atıf var. Ama bir yandan da o bir arada yaşamanın getirdiği Türkler, Bulgarlar, Yunanlar o aurayı da veriyor. O kültür mozaiğini de veriyor. O desenleri hissediyorsunuz. Demin anlattığım çerçevede o geçiş süreçleri, yani Sovyet Rusya, kapitalist sistem, Balkanlı ama insanlar Müslümanlarla ve Türklerle de yaşamış. Bütün o karma hayatın bir özetini size veriyor. Yani çiftçilik özellikle. Babası bahçıvan. Birçok işleniyor ama ısrarla tarım ürünlerinde, bahçıvanlıkta kalmak istiyor. Hani birkaç tane hususa değineceğim bu noktada. Öncelikle babasının anlatırken sürekli bu ekim, tarla merakı, ileri yaşına rağmen bahçe ekme meselesi bana klasik. Mesela benim aidiyet kurduğum bir yer oydu, babam bahçıvan olduğu için. Hani her sene bu sene de ekmeyeceğim deyip daha fazla ekme meselesi var. Ama orada ben şunu yakalamıştım. Hani genel kanalın konseptine uygun olsun. Erich Fromm'un Sağlıklı Toplum kitabında da geçiyor. Yani birçok şeyde de geçiyor ama onun bir Sahip Olmak ve Olmak diye bir kitabı vardı. Hani olmak ve sahip olmak diye bir kitabı vardı Erich Fromm'un. Orada biyofil ve nekrofil ayrımını yapıyordu. Biyofil dediği canlı sever, nekrofil dediği ölü sever. Bunu psikolojik travmatik nevroz olarak anlamayın. Yani ölü insana ya da ölü şeylere tutku olarak değil. Yaşamı sever ve ölümü sever. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Erich Fromm o kitapta şeyden de bahsediyor. Hitler'in neden bir nekrofil olduğunu. Yaşatmak ziyade öldürmek, yok etmek üzerine. Hani o metaforlar, o tarihi özneler üzerinden de gidiyordu. Biyofil dediğin şey üretir, yaratır, çevresine ve kendisine faydalı olur. Ve bu sayede kendini sağaltır, besler ve verimli, uzun, hayırlı bir hayat yaşar bizim deyimimizde. Babasındaki o ve bu kitaptan yola çıkarak kendi babama da dönerek onu gördüm. Bahçıvanlardaki o
sürekli ileri yaşa rağmen, zor olmasına rağmen sürekli o ekim meselesinin bir şey üretmek, ürettikçe canlı olmak. Çünkü babası 70 küsür yaşında 2 defa kanser geçiriyor. İlk kanserini geçirdikten 15-20 yıl sonraki kanserde ölüyor ve bu onun hikayesi. Tabii içinde ilk o kanser meselesine de bahsediyor. Hatta çok güzel, vurucu bir cümle. Bu babamın ikinci ölümüydü diye. Çünkü ölüm dediğin şeyin bir hazırlık, bir psikoloji olduğunu anlatıyor ve aslında o ilk kanser döneminde de babasını ölümünü yüzleştiğini anlatıyor. Bu ikinci ölümü diye bahsediyor. Ama mesela babası ona rağmen kanseri yenmiş. Nasıl yenmiş? İşte bahçeyle, hayatla, torunuyla olan ilişkisinde, çocuklarıyla olan ilişkisinde o üretken insan hali. İkinci bahsetmek istediğim özellikle metaforlar çok güzel. Hani o kadar güzel ki hani kitabın bir yerinde bahsediyor. Ben ara ara böyle spoiler veriyor gibi oluyorum arkadaşlar ama kitabın kendi spoiler zaten. Kitabın arka kapağını okuyorsun. Daha ilk cümlede diyor ki babam öldü. Zaten böyle bir kurgu bir tarafı yok diye başlıyor. Kitabın ortalarında siz olayı biliyorsunuz zaten ne olacağını. Ama önemli olan kitabı okumak, o cümleleri anlamak. Bu kitapta spoiler'ın önemi yok yani, onu söyleyeyim. Kırmızı Pazartesi gibi. Sevgili eşim yandan böyle bana spoiler verdi. Gabriel Garcia Marquez'in, hatta o kitap çok güzeldi. Arka kapağındaki cümleyi hatırlıyorum. Herkesin sonucunu bildiği bir ölümün nasıl geldiği falan gibi bir şeydi galiba. Sonuç değildir her yani zaman. Kitabın çok hikayeydi. Yani burada o vardı. O yüzden verdiğim şeyler spoiler olmuyor. İkinci bahsetmek istediğim metaforlar çok güzel. Hani babasının başında hasta yatarken beklediği bir hali vardı. Ölümle yaşamın bir pozisyonu var diyor. Yatay ve dikey. Hani insan büyüdükten sonra doğar ve sürekli uzamayarak gider. Doğuya doğru gider, yükseğe doğru gider. Ama ölüme yaklaştıkça önce beli bükülür, eğilir, gitgide küçülür ki babası çok uzun boylu bir insan. Gitgide nasıl o uzun boylu insanın iki büklüm olduğunu, eğildiğini anlatıyor ve en son yatay pozisyona geliyor. Ve ölümle yaşamı karşılaştırırken babasının yatağının başında, babası yatay, kendisi dikey pozisyonda, böyle yaşamın ölüme yukarıdan bakan ezikleyici bir hali var diyor. Mesela onu fark etmiş orada ve birçok yerde babasının yanına uzanıyor ve yanında mesela kitap okuyor babasına. Yani aslında babasını ölüme uğurlarken ölümde onun yanında olma duygusunu veriyor. Yani bu tarz metaforlar çok güzeldi. Dediğim gibi o ısrarla tarım ürünü ekmesi, Balkan'daki o mozaiği vermesi, kültür mozaiğini vermesi, tarihi süreçte Bulgaristan'ın geçirdiği havayı vermesi, bu tarz geometrik şekillerle metaforları gerçekten mükemmeldi. Zaten arka planda da uluslararası bir yazarın aile ilişkilerine de değiniyor. O da çok hoşuma gitti. Yine Sovyet döneminde mesela annesi iyi bir avukat, babası mesela çiftçi. Hani sosyo-kültürel sınıfların Sovyet sisteminde aslında ne kadar silindiğini de, hani bunu övmek ya da yermek adına söylemiyorum. Hani onların öyle bir amacı vardı ya, sınıflar yok olacak. Aşağı yukarı sanki öyle bir şey olmuş arkadaşlar. Gerçi bu kadar zorlamayla her şey olur ama sanki olmuş. Çünkü normal bir yerde iyi eğitimli bir avukatın bir çiftçiyle, bu kadar da iş batıran bir çiftçiyle evlenmesi çok olmayabilir. Ama o annesiyle babasının nasıl tanıştığını anlatıyor. Babasının geçmiş hayatını anlatıyor. Bulgaristan'ın durumunu anlatıyor. Ya gerçekten çok çok beğendim ben kitabı. Bunlardan sonra son olarak da üslubuna dair şunu söyleyebilirim. Çok şiirsel bir üslubu var arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim biraz. Bölüm bölüm yazmış. Yani öyle hiç sıkmıyor, yormuyor. Bir iki sayfa ama çok bütünlüklü içinde gidiyor. Hani aslında kitap böyle aforizmalarla dolu bir roman gibi. Yer yer şu babası arkadaşlar. Bu da büyük ihtimal kendisidir. Uzun boylu, sırım gibi bir Balkan delikanlısı belli yani. Kitabın bazı yerlerinde böyle sinekler, böcekler, lale soğanları, yeşil bitkiler var falan. Hani kitap aralarında böyle birden elinize ya buraya sinek mi kondu falan demeyin. Birkaç yerde öyle işaretler var sayfa boşluklarında falan. Ya çok güzel. Hani kitabın tasarımı, kapak tasarımından tutun da içindeki o küçük sembollere kadar, üsluba kadar her şey o bir çiftçinin gerçekten, o hani derler ya edebiyat eleştirme, küçük insanın hayatı, o küçük insanı veriyor. Hayatla mücadele eden insanın, hangi siyasi sistemin, hangi ülkenin altında olursa olsun aynı sınıftaki insan, yani şurada anlattığı bahçıvan benim babam arkadaşlar. Yani babamda gördüm onu. Aynı o mücadele, aynı o emek, yani o yorgunluklar, bel ağrıları, uykusuzluklar, yani batmalar mesela. Hani hatta bir yerde var, kapitalist sisteme yeni geçilmiş. O da çok hoşuma gitmişti. Bir sene, yani şimdi normalde Sovyet sisteminde merkez planlamayla üretiliyor her şey. O yüzden insanlar biliyor, sistem dağılınca
Bir sene herkes ülkede soğan kıtlığı olmuş mesela. Ertesi sene herkes, yani o kapitalizmin nasıl işlediğini bilmiyor ya. Demek ki seneye soğan çok olacak diye soğan ekmiş herkes. Ama bu sefer herkes aynı hatayı yapmış. Bu sefer soğanlar elinde kalmış. Yazar şey diyordu. Bulgaristan o zaman çürük soğan kokuyordu. Öyle bir yıldı falan hani diyordu. Babası batmış mesela orada. Annesi tam bir zaten bütün o sizin Balkanlarda, Türkiye'de, Orta Doğu'da hani bu coğrafyada tanıyacağınız emektar, cefakar anne tipi. Babasını çok idealize ederek anlatmış çünkü ölüm anında yakın, hani ölüm haberini aldığı öncesi ve sonraki durumda anlatıyor bu kitap, hani o aralığa denk geliyor. Hani babası öldükten sonra yazmıyor. Tam babası ölme haberini alıyor, bu kanser meselesini öğrendikten sonra yazmaya başlıyor ve bitiriyor. Ama şöyle bir durum var. Babasını haliyle o pozisyonda yazdığı için çok idealize etmesine rağmen satır aralarında babasının da o klasik sert Anadolu ve Balkanlar insanı olduğunu anlıyorsun. Aslında öyle çok başını okşayan, öpen, sevdiğini söyleyen bir adam değil aslında. Hani büyük ihtimal yazara bunu 20 yıl önce, 25 yıl önce çok sağlıklıyken falan yazsaydı babası, biraz daha sert bir baba oğul çatışması, hani bir Turgenev babalar ve oğulları okuyabilecekken ölüm anında o böyle bir kitaba dönüşüyor. Ben de şunu anladım. Hani kitap ne kadar yazılsa da gerçekten yazarın o anki duygusunu ve dünyasını veriyor arkadaşlar. Hani gerçekten o zamanın ruhu diye bir şey var. Hani çok basit, Babalar ve Oğullar kitabı bir divan bahçıvan ve ölüme dönmüş. Hatta şu cümle çok güzeldi. Babam bahçıvandı, şimdi bir bahçe. Yani babasını şeye gömdüğünü söylüyor. Bir tane daha örneğim var. Kitap bunlarla dolu ama beni çok etkilediği için söylüyorum. Latince mesela. Doktor bir şeyler söylüyor ölümle ilgili. Latince diyor ölümün dilidir gibi bir metafor var. Onu o kontekste, bağlamda okuyunca çok vurgulu bir yerde okuyorsunuz. Gerçekten dokunuyor. Herkesin kıyameti başkadır gibi cümleleri var. Yani gerçekten ölüm herkese başka zamanda gelir gibi cümleleri var. Başka birçok şey var arkadaşlar böyle. Yani kitabın her satırı bir yüreğinize dokunan bir şey. Yani kısaca Georgi Gospodinov benim çok sevdiğim bir yazar oldu. Diğer kitaplarını da aldım zaten. Hatta alışveriş videosunda da vardı. Bakabilirsiniz. Durum bu. Siz bir şey söylemek istiyor musunuz sevgili yönetmenim? Yok ben söylemeyeceğim, yaptı böyle bana. O zaman herkese kolay gelsin.